Merhaba canlarım. Fal Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez denk geldiyseniz siz de hoş geldiniz. Umarım burada kendinize ait bir işaret, bir mesaj ya da kalbinize dokunacak bir yorum bulursunuz diyorum. Uzun zamandır benimle olan, her videoda desteğini hissettiren güzel dostlarım, sizler de yeniden hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi kahvemiz hazır. Falımız hazır. Niyetlerinizi kalbinizden geçirin ve enerjilerinizi bu fala bırakın. Unutmayın, fal eğlence ve yorum amaçlıdır. Size uyanı alın, uymayanı nazikçe evrene bırakalım. Şimdi gelin hep birlikte fincanımızın anlattıklarına bakalım. Bakalım bugün bize hangi haberler, hangi kısmetler, hangi sürprizler görünüyor. Biraz daha merak uyandıran bir konuşma oldu sanıyorum. Evet. Şöyle bir bakıyorum canlarım. Şimdi burada fincanın sıkıntısı tamamen atılmış görünüyor. İçinizi sıkan, yük olan ne varsa artık geride kalmaya başlamış canlarım. Oldukça temiz çıkmış. Şimdi burada uzun boylu bir zürafa görüyorum ben. Uzun boylu bir zürafa, yani boynu uzun bir zürafa. Genellikle zürafa uzağı görmek, olaylara da daha geniş açıdan bakmak ve gelecekle ilgili netleşecek durumları simgeler. Sanki beklediğiniz bir konuda önünüzü daha net göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz canlarım şurada. Zürafanın hemen baş kısmında ise şurada sanki bir kalp gibi de duruyor canlarım. Duygusal konuları ve gönül işlerini anlatıyor. Hareket ve özgürlüğü temsil ediyor aynı zamanda. Kalbinizin sıkıştığı bir konuda ferahlama yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir mesaj, bir görüşme ya da duygusal anlamda sizi mutlu edecek bir gelişme görülmüş burada. Özellikle zürafanın başının üzerinde çıkması bu gelişmenin beklediğinizden daha hızlı gelebileceğini ve size yeni bir bakış açısı kazandıracağını söylüyor. Şimdi burada bir T harfi var canlarım. Hemen yanında, boynunun yanında. Altında bir kuş, T harfine doğru uçan bir kuş görüyorum ben burada. Hemen yanında da bir 3 rakamı belirmiş canlarım. Şimdi T harfi, bu harf bir kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir canlarım. T harfiyle bağlantılı bir konu dikkat çekiyor burada. Hemen altında ise bu harfe doğru uçan bir kuş var. Bu kuş figüre genelde rehber, mesaj, beklenen bir gelişme anlamına gelir. Çünkü figüre doğru uçuyor, bu harfe doğru. Ya da kurulacak iletişimin bu harfle bağlantılı bir kişi ya da durumla ilgili olabileceğini de söyleyebilirim. Hemen yanında belirgin bir 3 var, farkındaysanız bakın şurada görüyorsanız hemen şurada bir 3 rakamı belirmiş. Bu da 3 gün, 3 hafta ya da ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi tarihleri işaret ediyor. Bazı durumlarda ise 3 ayrı kısmet, 3 görüşme ya da peş peşe gelecek 3 haberi temsil ediyor canlarım.
Bu T harfiyle bağlantılı bir haber enerjisini oldukça güçlü görüyorum ama beklenen bir mesajın, görüşmenin ya da sevindirici bir gelişmenin yakın zamanda gündeme gelmesi mümkün. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu 3 rakamına bağlı uçan bir balon gibi bir kalp daha çıkmış arkadaşlar burada. Bakın hemen şurada. Uçan bir balon gibi bu. Bu da hemen onun yanında şöyle söyleyeyim, sanki onu uçup da alacakmış gibi, yani onu uçup yakalamaya çalışan bir silüet daha var burada. Şimdi önce balonu gelelim biz. Bu kalp diğerine göre, buradaki kalbe göre daha açık duruyor. Renk olarak daha aydınlık. Kalbin açık renk olması duygusal konularda temiz niyetleri, güzel haberleri ve iç rahatlaması, yani gelişmeleri temsil ediyor. Bu uçan balon gibi görünmesi ise bir dileğin havalanması, yükselmesi ve evrene bırakılmış bir niyetin karşılık bulması anlamına geliyor. 3 rakamıyla da bağlantılı duruyor. Bu yüzden bu kalple ilgili gelişmenin 3 gün, 3 hafta ya da 3 vakit içerisinde pardon, hareketlenebileceğini düşünüyorum ben. Özellikle gönül işlerinde bekleyen için burada güzel bir enerji var. Bu konuşma bir haber ya da kalbi sevindirecek bir gelişme gibi görünmüş. Kalp oldukça temiz. Bu yüzden niyetin de duyguların da karşılıklı ama karşılıklı olma ihtimali yüksek gibi görünüyor burada. Bu kalp sanki yük taşımıyor. Aksine hafiflemiş, özgürleşmiş ve güzel bir habere doğru yükseliyor gibi duruyor burada. Bu T kuş ve 3 rakamıyla birlikte anlattığımda merak uyandırıyor bence. Şimdi burada uçarak yakalamaya çalışan biri dedik. Bakın resmen uçuyor. Ve onun yanında bakın bir kalp daha duruyor. Yani birini yakalamaya çalışıyor ama diğer yanında bir kalp daha var canlarım. Sanki kişi havalanan ya da uzaklaşan bir kalbi yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu bana birinin duygusal anlamda duygusal anlamda kaçırdığını düşündüğü bir fırsatın peşinden gitmesini ya da değerini sonradan anladığı bir ilişkiye yeniden ulaşmaya çalıştığını anlatıyor sanki. Hemen yanında duran ikinci bir kalp var. Bu tek taraflı bir duygu diyorum ben buna. Ortada karşılıklı bir enerji, iki ayrı kalp ve iki ayrı duygu mevcut burada. Fakat şu kalbin hemen şurada bir sanki X işareti var canlarım. Görüyor musunuz? Hemen şurada. Bir engeli, kararsızlığı, kapanmış bir konuyu da önüne konulan bir sınırı temsil etti bana. Arada çözülmesi gereken bir mesele, aşılması gereken bir mesafe veya netleşmesi gereken bir durum var. Ve burada tamamen bitmiş bir enerji görmüyorum. Aksine bir kalbe ulaşmaya çalışan bir kişi ve yanında duran ikinci bir kalp var. Ancak X işareti bu duyguların önünde duran bir soru işaretini ya da gecikmeyi anımsattı bana. Yani gönül tarafında istek var, duygu var, fakat önce ortadaki engelin kalkması gerekiyor gibi bir durum söz konusu burada.
Yani diğer bu şurayla yorumladığımda bir kalp, kuş ve 3 rakamıyla birleşince haberleşme ve duygusal bir konuda hareketlenme var ama arada çözülmesi gereken pürüz de bulunuyor. Böyle bir hikaye oluşmuş arkadaşlar burada. Şimdi burada canlarım bakın hemen şurada bir kedi ve o kedinin başının üstünde bir kedi daha var. Yani biri büyük biri küçük kedi. Kuyruğu havada bakın, dik başı, küçük olanın dimdik başı var ve kuyruğu havada ve şurada da diğer kedi. Büyük kedi yani. Bir tanesi daha büyük durmuş. Yani daha büyük ayakta duruyor. Diğeri daha küçük ama dikkat kuyruğu yani dik başı da dik duruyor. Meraklı sezgileri ve çevrede olup biteni dikkatle takip eden kişileri temsil ediyor bu. Büyük kedi daha otoriter, yaşça büyük ya da olayların merkezinde olan bir kişi olarak yorumluyorum. Küçük kedinin başının ve kuyruğunun dik olması ise özgüvenini gösteriyor. Bu kişi çekingen değil, aksine kendini göstermek isteyen, dikkat çeken ve ne istediğini bilen biri bu. Öyle duruyor. Şimdi iki kedinin birlikte çıkması iki kişinin birbirini gözlemlediğini ya da birbirinin hayatından haberdar olduğunu söyleyebilirim. Aralarında sessiz bir takip, merak veya dikkat enerjisi var gibi gözüküyor burada. Özellikle küçük kedinin duruşu bana hem buradayım diyen bir enerji veriyor. Yakın zamanda birinden haber almak, ilgi görmek ya da sizinle ilgili gelişmeleri uzaktan takip eden bir kişinin ortaya çıkması mümkün gibi gözüküyor burada. Şimdi iki kedinin ayakta çıkması ise gizli kalan bazı konuların zamanla görünür olacağını hissettiriyor bana. Şimdi burada canlarım bir yol var şurada ve bir maymun, bir karınca biraz büyük çıkmış ama antenleri var, bakın şurada karınca ve bir maymun hemen karıncanın önünde. Maymun yola zıplamış durumda, yani alt kısmına doğru kuyruğu. Aynen arkadaşlar. Şimdi önümüzde açılacak bir kapıyı, bir görüşmeyi, bir seyahati ya da beklenen bir sürecin ilerlemesini bana temsil etti bu. Yolun hemen yanında ise oldukça büyük bir karınca. Üstelik antenleri de belirgin. Karınca falda çalışkanlığı, emeği ve sabırla elde edilen kazançları simgeliyor. Büyük çıkması verdiğiniz ya da vereceğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini gösteriyor arkadaşlarım. Antenlerin belirgin olması ise gelecek haberleri ve fırsatları önceden sezebilmeyi anlatıyor. Şimdi karıncanın hemen önünde ise bir maymun figürü dedik. Bu dikkat edin, maymun bu yola doğru zıplamış. Yani şöyle hareketli, yerinde duramayan, meraklı ya da beklenmedik davranışlar sergileyen bir kişiyi temsil ediyor canlarım. Yola atlaması bana şunu söylüyor: tam düzenli ilerleyen bir süreçte ani bir gelişme yaşanabilir. Beklenmedik bir kişi, sürpriz bir haber ya da hiç hesapta olmayan bir durum bu yola dahil olabilir canlarım. Fakat karınca maymunun daha sağlam bir enerji veriyor bana. Yani maymundan daha sağlam bir enerji var burada. Yani burada aceleci veya düşünmeden hareket eden bir enerji olsa da sonunda emeğin ve sabrın kazancını görüyorum ben burada.
birlikte değerlendirdiğimde önümüzde açılan bir yol, bu yolla ilgili emek verilen bir konu ve aniden devreye girecek hareketli bir kişi ya da sürpriz diyoruz biz buna canlarım. Bir gelişme görünmüş, yol açık ancak süreç tamamen düz ilerlemeyecek. Küçük bir pürüzle yön değiştirecek canlarım. Şimdi burada 3 tane kuş kanatlarını çırparak geliyor. Ama N ve T harfi mevcut var burada. N ve T harfi mevcut. Bir de ters F var sanki. Bakın şurada görüyor musunuz? Ters F. N arkadaşlar ve T harfi. Şimdi burada peş peşe gelen 3 tane kuş. Üstelik kanatlarını çırpmış ve hareket halindeler. Bu çok güçlü bir haber enerjisi. Tek bir haber değil, arka arkaya gelecek gelişmeler, mesajlar ya da görüşmeler gibi gözüküyor. Kuşların hemen yanında N ve T harfleri oldukça belirgin. Bu harfler bir kişinin adı, soyadı ya da önemli bir yerle bağlantısı olabilir. Özellikle kuşların bu harflerin çevresinde çıkması, gelecek haberlerin N, T harfleriyle bağlantılı bir konudan geleceği düşündürdü bana. Geleceğini. Bir de burada ters dönmüş bir F harfi dedik. Ters çıkan harfler bazen gecikmiş bir haberi, yarım kalmış bir konuşmayı ya da geçmişten gelen bir konunun yeniden gündeme gelmesini anlatır. Şimdi 3 kuşu N, T harflerini birlikte değerlendirdiğimizde yakın zamanda peş peşe gelecek haberler, görüşmeler veya iletişimler görüyorum. Bu haberlerden biri özellikle N ya da T harfiyle başlayan bir kişiyle ilgisi olabilir canlarım. Ters F ise bu gelişmelerin içinde daha önce kapanmış sandığımız bir konunun yeniden açılabileceğini gösteriyor. Beklenmedik bir mesaj ya da uzun süredir ses çıkmayan birinden haber alma ihtimali de çok yüksek duruyor. Şimdi yani 3 kuş falda genellikle hareketlenmenin hızlandığı bir dönemi anlatıyor. Bu yüzden de bu en güçlü haber sembollerinden biri canlarım. Şimdi burada dip kısmına geldiğimde arkadaşlar bir timsah görüyorum ben bunda. Ağzını açmış. Hemen üstünde de bir kayık. Bu kayığın üstünde de bir kişi oturuyor. Biri ayakta ve bir kişi de oturuyor. Hemen arkasında ayakta olan kişinin hemen arkasında da bir nasip, bir kısmet mevcut canlarım. Bakın timsahı da gördünüz mü bilmiyorum, hemen şurada. Şimdi fincanın dip kısmında oldukça dikkat çekici, dediğim gibi ağzını açmış şekilde duruyor bir timsah. Falda genellikle güçlü, dikkatli olunması gereken, niyetini hemen belli etmeyen bir kişi ya da bir durumu temsil ediyor. Bu figür bazen kıskanç gözleri, bazen de fırsat kollayan bir enerjiyi anlattı bana. Dikkat edin, dipte kalmış timsah. Yani bu enerji şu an hayatınızda, merkezinizde değil, daha çok geride kalmaya başlayan ya da etkisi azalan bir konu gibi görüyorum ben burada. Timsahın hemen üstünde ise bir kayık var, dediğim gibi. Kayıkta yolculuğu, bir geçiş sürecini ve hayatın bir dönemden başka bir döneme taşınmasını simgeledi bana. Bu kayığın içinde bir kişinin oturuyor, diğer kişinin ise ayakta durması. Oturan kişi bekleyen, gözlemleyen ya da sabreden bir enerjiyi temsil ediyor. Ayakta duran kişi ise harekete geçecek, karar verecek veya canlarım
bir adım atacak olan kişiyi gösteriyor. Şimdi ayakta duran kişinin hemen arkasında küçük ama net bir kısmet görüyorum. Bu çok güzel bir işaret. Atılacak bir adımın, yapılacak bir görüşmenin ya da çıkılacak bir yolun arkasında bir nasip görünmüş. Ben burada şu mesajı alıyorum. Geçmişte size tedirgin eden ya da yoran bir durum geride kalırken önünüzde yeni bir süreç açılıyor. Bu süreçte harekete geçen tarafın arkasında da küçük ama değerli bir kısmet var. İlk başta çok büyük görünmeyebilir ama zamanla büyüyecek bir fırsat ya da sevindirici bir gelişme olarak duruyor bu. Özellikle kayığın timsahın üstünde olması, yani sizi yoran bir konunun üzerinden geçip ilerleme enerjisi gösteriyor bu. Yani fincanın dibi şöyle söyleyeyim size, geride bırak ve yoluna devam et mesajı veriyor bana canlarım. Yani şu anda bu mesajı buradan alıyorum. Burası dediğim gibi çok ferah ve aydınlık çıkmış canlarım. Bakıyorum başka figürlerimiz var mıydı? Evet. Yani burası güzel çıktı. Timsahımız çıksa da, bakın timsahı görüyor musunuz? Timsahımız çıksa da sonuçta bakın burada iki enerjimiz, arkasında bir kısmet, çok güzel çıktı. Bence güzel çıktı canlarım. Evet canlarım. Şimdi öncelikli olarak burada bakın hemen şurada bir kadın, at kuyruklu, ince belli ve geniş kalçalı. Dişil bu enerji. Dikkat çeken ama aynı zamanda kendi yolunda ilerleyen güçlü bir karakteri gösterdi bana. Bu nazlı ama kararlı, dışarıdan bakıldığında sakin görünen ama içinde net kararlar taşıyan biri olarak yorumlayacağım bunu. Arkasının dönmüş olması, bakın haneye arkasını dönmüş, tamamen bu tarafta. Üç şekilde yorumlayabilirim bunu. Ya birine bir mesafe, bir duruma, birine ya da bir duruma mesafe koyma diyebilirim buna. Geçmişte kalan bir konudan kopuş da olabilir bu. Ya da siz bunu kolektif olduğu için kendinize göre alın arkadaşlar. Ya da bakmıyorum ama etkisi hala var dediğimiz tamamen bitmemiş bir bağ bu. Yani yüzün taban dış kısmına bakıyor olması bu şu anda sana değil dış dünyaya ya da senin dışındaki bir sürece yönelmiş. Yani direkt iletişimde değil ama enerjisi tamamen kopmuş da değil. Şimdi bu silüet hayatında etkisi olan bir kadın figürü ya da kadın enerjisi taşıyan biri. Şu an senden uzaklaşmaya ya da kendi yoluna dönme sürecinde gibi duruyor arkadaşlar. Eğer bu bir ilişki ise, yani bir ilişkiyle yorumlarsam ilgiden çok yön değişimi var burada. Net bir kopuş ya da net bir dönüş değil. Arada kalmış bir mesele enerjisi bu. Canlarım. Bakın şimdi şurada görüyor musunuz?
bir kedi oturmuş. Tabağımızda da çıktı biliyorsunuz. 2 taneydi. Sabit görünüyor. Genelde bekleyen ama tehdit oluşturmayan bir enerji bu. Bu kadın silüetiyle birlikte daha netleşir. Yani bu şekilde bakacağım şimdi. Gözlem yapan bir kişi bu. Uzaktan izleyen, hemen müdahil olmayan, sabırla bekleyen bir durum. Sessiz ama sezgisel bir enerji, hisleri güçlü biri bu. Oturuyor olması arkadaşlar bu hareketten çok durumun şimdilik sabitlendiğini gösteriyor. Yani bir gelişme var ama henüz aksiyon yok. Önceki kadın figürü yön değiştiriyordu. Arkasını dönmüştü. Böyle bir enerjideydi. Bu değişimi izleyen bir taraf olduğunu söyleyebilirim. Ya da bu değişime tepki vermeden bekleyen bir durum kişi olduğunu da gösteriyor bana. Daha net söylersem kadın figürü hareket, uzaklaşma, yön değiştirme. Kedi bunu izleyen ama müdahale etmeyen sabit bir enerji. Bu ikili birlikte şunu anlatıyor. Bir konuda biri geri çekiliyor, bir diğeri ise sessizce durumu gözlüyor. Henüz adım atmamış bir bekleyiş var burada. Eğer ilişki odaklı bir niyetiniz varsa üçüncü bir kişi değil arkadaşlar kedi burada. Daha çok duygusal temkin, gurur ya da bekleme hali olarak çıkmış. Onun için kötü de gözükmüyor aslında. Şimdi burada boylu boyunca uzanmış bir sürüngen bu. Dilini çıkarmış, bakın görüyor musunuz? Tek bir şeye odaklı olarak gizli enerji, söz, iletişim, tetikte olma hali bu. Şimdi bu detayı parçaladığımda sürüngen olması bu tür figürler çoğunlukla gizli düşmanlık değil ama gizli hareket eden bir enerji. Sessiz ilerleyen bir durum. Dışarıdan sakin görünüp içeride plan yapan bir süreç bu. Şimdi boylu boyunca çıkmış olması bu konunun küçük bir mesele değil, uzun süredir devam eden bir durum. Etkisi zamana yayılan bir olay. Arada kesilmeyen bir bağ ya da süreç. Dilini çıkarmış çünkü bu en kritik detay. Söz, dedikodu, konuşma, söylenmiş ya da söylenecek bir şey. Açığa çıkma riski olan bir durum bu. Yani burada sessiz bir hareket, artık konuşma enerjisi birleşmiş. Bu figür bir konuda sessiz ilerleyen bir durum var ama canlarım, konuşmalar, ima edilen sözler ya da dışarıya sızan bilgiler devreye girebilir burada. Şimdi bu kediyle birlikte bunu düşündüğümde bekleyen demiştik, izleyen demiştik kedi için. Kadın için yön değiştiren, geri çekilen kişi demiştik. Sürüngen arka planda ilerleyen ve sözlerle tetiklenebilecek bir durum. Yani ana teması şu anda sessiz bir süreç var ama her an konuşmalarla ya da bir açıklamayla hareketlenebilir canlarım. Şimdi bu sürüngenin altında bir kütle var. Yani bu kütleyle bağlantısı var ama bu kütleden kediye ve aynı zamanda kadına ulaşamıyor. Bu kütle tamamen kapatıyor. Şimdi kütle engel, ağır enerji.
böyle büyük kütleler genelde bitmemiş bir mesele, üst üste binmiş sorular, kişiyi aşağı çeken bir durum, maddi, ailevi, psikolojik ya da geçmiş kaynaklı. Bu kütle pasif ama güçlü bir engel. Yani hareket etmiyor ama her şeyi etkiliyor. Sürüngenin kütleyle bağlantılı olması, bakın şurada görüyor musunuz, bir bağlantısı var. Bir niyet, söz ya da bir plan var ama harekete geçemiyor. Çünkü geçmişten ya da mevcut bir durumdan kopamıyor. Bu yüzden dilini çıkarmış ama ulaşamıyor hali oluşmuş burada. Konuşma, iletişim isteği var ama sonuç üretmiyor. Şimdi kadın ve kediye ulaşamaması arkadaşlar, uzaklaşan, yön değiştiren bir kişi veya enerji demiştik. Kedi bekleyen, gözlemleyen taraf demiştik. Ulaşamaması şunu gösteriyor: arada görünmeyen bir engel var. Bu engel iletişimi ve etkileşimi kesiyor. Bütün sembolleri birleştirince ortaya şu çıkıyor: bir kişi ya da enerji bir şeye yaklaşmak istiyor ama geçmişten gelen ağır bir kütle bunu engelliyor. Bu yüzden ne iletişim kurabiliyor ne de sonucu etkileyebiliyor. Eğer kadın ve kedi bağımsız şekilde bekliyor, yani ilerlemek isteyen ama geçmiş engel nedeniyle hareket edemeyen bir durum var burada. Söylenmek istenen sözler var ama söylenemiyor ya da bir adım atılmak isteniyor ama şartlar izin vermiyor. Evet canlarım, falımızın sonuna geldik. Enerji burada tamamlandı. Eğer sana uyduysa yorumlara bir işaret bırak, çünkü evren bazen küçük işaretlerle konuşur. Bir sonraki falda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim. İyi akşamlar.